Bugünkü incelememizin merkezinde senin bize ulaştırdığın kaynaklar var ve konu Asya-Hun İmparatorluğu. Şöyle başlayalım. Kurucusu Teoman ve başkent Ötüken. Evet, Ötüken meselesi önemli. Kesinlikle. Kaynaklarda sadece başkent değil, kutsal bölge, hatta toprak ana olarak geçiyor. Hani bunun sebebi sadece birçok devlete ev sahipliği yapması değil sanırım. Doğru, Bozkır inanç sistemindeki yeri, devletin meşruiyet kaynağı olması falan bunlar da var. Aynen. Tabii biz özellikle en parlak döneme yani Metehan zamanına ve sonrasına odaklanacağız. Amacımız bu ilk organize Türk devletinin kilit noktalarını, etkilerini senin için daha net bir çerçeveye oturtmak. Çok yerinde olur. Çünkü bu imparatorluk, Orta Asya'daki dağınık Türk boylarını ilk kez bir araya getirmesiyle sadece bölgesel değil, dünya tarihi açısından da mühim bir başlangıç noktası aslında. Teoman'ın temelini attığı yapıyı Metehan zirveye taşıyor yani. Kesinlikle. Metehan ve sonrasındaki gelişmeler hani gerçekten kritik dönüm noktaları içeriyor. Harika. O zaman hemen Metehan'a geçelim. Kaynaklar ısrarla şeyi vurguluyor, 26 farklı Türk boyunu tek bayrak altında toplaması. Muazzam bir başarı tabii. Yani Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk hükümdar olması demek bu. Çok etkileyici. Evet, evet. Üstelik sadece siyasi birlikle kalmıyor, vatan sevgisi kavramından bahseden ilk Türk hükümdarı olarak da kayıtlara geçmiş. Bu da ilginç. Ve tabii askeri alandaki o büyük yeniliği de unutmayalım. Hani şu meşhur onluk sistem. Evet, orduyu onluk, yüzlük, binlik birimlere ayırması, Aynen. bu sadece savaş alanında etkinliğine inanılmaz arttırmakla kalmamış yani. Tüm Bozkır toplumunun idari ve sosyal yapısını da etkilemiş aslında. Sivil hayata da yansımaları olmuş diyoruz. Tabii, devlet yönetimine getirilen köklü bir değişiklik bu. Bence bu kadar askeri gücü var. Çin'i defalarca yeniyor ama topraklarını ilhak etmiyor. Evet, o konu hep tartışılır. Kaynaklar bunun nedenini şeyle açıklıyor. Hani kalabalık Çin nüfusu içinde asimile olma korkusu. Bu bir etken kesinlikle. Kültürel kimliği koruma içgüdüsü çok güçlü, evet. Ama sadece bu mu sence? Yoksa daha derin bir stratejik öngörü mü var işin içinde? Bence ikisi bir arada. Yani kültürel endişe var. Ama aynı zamanda bu Çin'i askeri olarak baskı altında tutup vergiye bağlayarak ekonomik olarak kendine bağımlı kılma stratejisinin bir parçası gibi de duruyor. Anlıyorum. Hatta kaynaklarda geçen ilk Türk-Çin antlaşması var ya, Kuzey Şansi Antlaşması. Evet. O da bunun bir göstergesi aslında. Sadece sınırları belirlemiyor, vergi ve ticaret ilişkilerini de düzenliyor. Yani Hunların Çin üzerindeki üstünlüğünü diplomatik olarak da tescilliyor. Yani askeri gücü kalıcı bir siyasi ve ekonomik avantaja çevirme çabası diyebiliriz. Aynen öyle. Akıllıca bir hamle. Ancak bu parlak dönem sonsuza dek sürmüyor maalesef. Kaynakların işarettiği gibi Kiyoluk döneminden itibaren bir Çin hayranlığı başlıyor galiba. Evet, Çin etkisi artıyor ve sorunlar baş gösteriyor. İmparatorluk zayıflıyor ve sonunda malum Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. Peki bu bölünmenin arkasındaki temel nedenler neydi? Kaynaklar ne diyor? Kaynaklar birkaç ana faktörü vurguluyor aslında. Birincisi, bitmek bilmeyen taht kavgaları, merkezi otorite zayıflıyor. Klasik sorunlardan biri. Evet. İkincisi, boylar arasındaki eski rekabetler tekrar canlanıyor. Halk kağanlara eskisi gibi itaat etmiyor. İç dinamikler yani. Tabii. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, Çin'in uyguladığı o meşhur böl ve yönet politikası. Yani entrikalar, iç işlerine müdahale. Anladım. Hem iç hem dış faktörler birleşince bölünme kaçınılmaz olmuş. Aynen öyle olmuş. Bu bölünme sırasında çok çarpıcı bir olay var yalnız. Kardeşi Hohanye, Çin himayesine girelim diyor ama Çiçi'nin buna verdiği bir cevap var. Evet, o çok meşhurdur. Kaynaklara göre Çiçi bu teklifi gülünç, utanç verici ve alçaklık olarak nitelendirmiş, bağımsızlığı savunmuş sonuna kadar. İşte bu, o dönemdeki ruh halini, temel gerilimi çok iyi özetliyor bence. Hohanyeh'in tavrı belki de daha pragmatik, hani devletin bekasını Çin'e sığınmakta görüyor. Hayatta kalma içgüdüsü belki de. Olabilir ama Çiçi'nin tavrı o eski Bozkır'ın bağımsızlık ruhunu, egemenliğe verilen önemi yansıtıyor. Yani bağımsızlık mı yoksa hayatta kalmak mı ikileminin tarihsel bir örneği adeta. Direnişi kısa sürmüş olsa da duruşu sembolik olmuş. Kesinlikle. Sonraki nesiller için önemli bir sembol haline gelmiş.
Ve imparatorluğun bu çalkantılı son döneminden sonra kaynaklar Kuzey Hunlarının batıya doğru hareketlendiğini söylüyor, Balamir önderliğinde. Evet, kavimler göçünün başlangıcı. Bu da Hunların sadece Asya'daki değil, küresel çaptaki etkisini gösteriyor aslında. Aynen öyle. Bunu daha geniş bir perspektife oturtmak lazım aslında. Asya Hun İmparatorluğu'nun dağılmasıyla başlayan ve Kuzey Hunlarının batıya yürüyüşüyle tetiklenen kavimler göçü bir domino etkisi yaratıyor. Ve Avrupa'yı değiştiriyor. Tamamen. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar giden ve Avrupa'nın bugünkü etnik ve siyasi haritasını şekillendiren devasa bir olaylar zincirini başlatıyor. Yani Ötüken'de başlayan hikaye Avrupa'nın kalbine kadar uzanmış oluyor. Vay be. Özetlersek o zaman senin kaynaklarından çıkardığımız tablo şu: Teoman'la Ötüken merkezli bir kuruluş var. Evet. Metehan ile askeri, siyasi ve kültürel zirveye ulaşılıyor. Onluk sistem gibi yenilikler, Çin'e karşı stratejik bir duruş sergileniyor. Doğru. Sonra iç çekişmeler, Çin etkisi ve o Hohanye ile Çiçi arasındaki temel ayrılıkla gelen bölünme yaşanıyor. Maalesef. Ve son olarak da Balamir liderliğindeki mirasın kavimler göçüyle dünya tarihini şekillendirmesiyle bitiyor Asya'daki hikaye. Çok güzel özetledin. Üzerinde düşünebileceğin son bir nokta belki de şu olabilir. Hani Metehan'ın kurduğu o birlik ideali ve vurguladığı vatan sevgisi ile Çiçi'nin sergilediği dış güce karşı bağımsızlık direnişi var ya, Evet, bu iki temel kavram yani birlik ve bağımsızlık arasındaki gerilim ve denge arayışı, senin incelediğin bu kaynaklar bağlamında daha sonraki Türk devletlerinde ve tarihinde ne gibi farklı biçimlerde karşımıza çıktığını veya nasıl sınandığını düşünmek ilginç bir egzersiz olabilir belki de.